Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 4 renkle güzel bir örgünün anlatımını yapmaya çalışacağım sizlere. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı severek, beğenerek izliyorsanız beğen tuşundan beğeni yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden her birinize teşekkür ediyorum. Rengarenk olsun istedim. Böyle 4 renk seçtim arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi 2 renkli, tek renkli modeli yapabilirsiniz. Şöyle tığ numaram 4 numara 2,5 milimlik bir tığ olacak. Şimdi hemen vakit kaybetmeden pembe ile başlayalım. Nar çiçeği renginde, böyle pembe dedim ama tam bir nar çiçeği rengi. Sonrasında sarıyı kullanacağım. Sonrasında beyaz ve en son olarak da maviyi kullandım. Bu şekilde bir sıralama yaptım. Dediğim gibi siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar, zincir çekerek başlıyoruz. Bir tane ilmek oluşturuyorum. Küçük bir parçadan model anlatımı yapacağım. Göz kararı bir miktar zincir çekeceğim. Zincirlerimi ne çok sıkı ne de bol. Gördüğünüz gibi bu şekilde çekiyorum. 3 boyutlu, böyle kabartmalı, popcorn'u da andıran kabartılı bir model olacak arkadaşlar. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi 90 santim 1 metre kadarla başlanıyor genellikle. Zinciri metre ile ölçerek bebek battaniyesine başlayabilirsiniz. Bu kadar yeterli olacaktır arkadaşlar. İlk sırada bir yuva oluşturacağım. Üzerine trabzanla devam edeceğim. Şöyle 1 2 3 4 tane zincir atlıyorum. 5. zincire batarak sık iğne ile birleştirip bu kenar kısma küçük bir boşluktan yuva oluşturdum. Bir zincir çektim. Bir tane zinciri alttan boş bırakıp 2. zincire batarak böyle küçük bir yuva oluşturdum. Tekrar bir zincir çektim. Tığımın başına dolamadan bir zincire atlıyorum. Şöyle gösterelim. 2. zincire batarak küçük minik bir yuva oluşturuyorum. Bir zincir çektim. Alttan bir zinciri boş bırakıp 2. zincire batarak bir yuva oluşturuyorum. Yuvaları oluşturacağım. İkinci sırada üçlü trabzanlar yapacağız. Bu sırayı tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, yuvaları oluşturdum. Şimdi aynı renkle devam ediyorum. 3 tane zincir çektim. Bir üst sıraya çıkmış oldum. Şimdi buraya hemen ilk yuvanın içerisine batarak trabzan yapıyorum. Trabzanlarımı ikili olarak kapatıyorum arkadaşlar. İkili trabzan yapıyorum. Şöyle yuvanın içerisine 3 tane ikili trabzan yaptım. İkisini birlikte, daha sonra da ikisini birlikte kapatarak ikili trabzan oluşturuyorum. Şimdi araya bir zincir çektim. Arada bir tane buradaki yapmış olduğumuz yuvayı boş bırakıyorum. İkinci yuvadan devam ediyorum. 3 tane ikili trabzan yapacağız. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Bir üst sırada yine aynı renkle modelimizi kurmuş olacağız. Alttan bir tane yuvayı boş bırakıp bir sonraki yuvaya batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı da tamamlayalım. Bir üst sıradan devam edelim. Evet arkadaşlar, bu sırayı da tamamladım. Sonda yine 3 tane ikili trabzanla bitirdim sıra sonumu. 3 4 5 zincir çekiyorum. Döneceğim, buradaki boşluğa batacağım. O yüzden 5 tane zincirle dönüyorum. Tığımın başına doladım. İlk boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığıma doladım, ikili trabzan. Bu boşluğun içerisine 6 tane ikili trabzan yapacağım. 4 oldu. Şöyle 5, bir tane daha yapıyorum ve 6. 6 tane yan yana ikili trabzan yaptık. Şimdi burada kabartıyı oluşturmak için baştaki ilk trabzanın boşluğuna batıyorum bu şekilde. Şöyle daha yakından göstereyim. Buradaki trabzanın hemen ilk baştaki trabzanın bu boşluğuna batıyorum bu şekilde. Buradaki ilmeğimi alıp bu boşluğun içerisinden çıkarıyorum. Bir tane zincirle kilitliyorum buraya. Bu şekilde bir kabartı oluşturmuş oldum arkadaşlar. Şöyle görüntüsü var. Araya 3 tane zincir çekeceğiz. 2 3 zincir çektim. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Buradaki ikinci boşluğa batarak ikili trabzan yaptım. Tığıma doladım. İkili trabzan yapıyorum. Yine 6 tane yapacağım.
6 taneden oluşturuyorum. 5 tane ile de yapabilirsiniz. Elinizin sıkılığına ve bolluğuna göre bu sayıyı ayarlayabilirsiniz. Şöyle 5 oldu. 5 ya da 6 tane. Ben şöyle 6 tane ile devam ediyorum. İlk baştaki trabzanın boşluğuna batıyorum bu şekilde. İlmeğimi, bırakmış olduğum ilmeğimi tığıma takarak buradan boşluktan geçiriyorum ve burayı kilitliyorum bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü oluyor arkadaşlar. Araya 3 zincir çekiyorum. Tekrar bir tane daha yapalım. Modelin bütün görünümü buradaki şekilden oluşuyor arkadaşlar. Devam ettiğinizde gerçekten güzel bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Bebek battaniyesi için çok güzel olur diye düşünüyorum. Kenarına da güzel bir kenar tığlamasıyla ya da bunu da yapabilirsiniz kenarına, yine aynı işlemi. Ben o şekilde de gördüm, çok güzel olmuştu. 6 tane 1 2 3 4 5 6 7 tane olmuş. Bir tanesini söküyorum. Fazla yapmışım. Şimdi burada aynı şekilde ilk baştaki trabzanın boşluğuna batıyorum. İlmeğimi alıp boşluktan geçiriyorum. Burada bir popcorn görüntüsü oluyor arkadaşlar. Böyle bir çıkıntı, bir kabartı olmuş oluyor. Şimdi bu sırayı tamamlayayım arkadaşlar. Bir üst sırada diğer renge geçişi göstereyim. Bir de arada yine ikili trabzan yapacağız. Oradaki sayılarımızı da verelim. Videomuzu tamamlayalım. Bu sırayı tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Kenarına bir trabzan oluşturacağım. Buradaki boşluğa batıyorum. İkili trabzan yaparak kenarına bir trabzan yapmış olduk. Şimdi burada şöyle son 2 ilmeğimi tığımın üzerinde bırakıyorum. Bu şekilde daha güzel bir geçiş oluyor. Diğer renge geçiş yapacağım. Hemen diğer rengimi aldım. Kapattım bu şekilde. Arkadaki ipimi tığımın ön kısmına getiriyorum. Şöyle bir tane zincir çektim. Tekrar bu tarafa getiriyorum. Bir zincir daha. 3 tane zincir çekeceğim. Arada da ipimi yürütüyorum ki buradaki ipi kolaylıkla keselim diye arkadaşlar. 3 tane zincir çektim. Döndüm. Hemen önümdeki ilk boşluğa 2 tane yapacağım trabzan. Kenardaki zinciri de bir trabzan olarak sayıyorum. Böylelikle buraya 3 tane trabzan yapmış olduk. Araya bir zincir çekiyorum. Yine ilk baştaki bu trabzanlarımızı yapmış olacağız. İki modelimizin ara boşluğuna batarak buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 3 oldu. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yine ara boşluğa batarak buraya ikili trabzan. Bu şekilde devam edeceğiz bu sırayı arkadaşlar. Bir üst sırada tekrar alttaki gibi model kurulumu yapacağız. Bir sıra bu şekilde trabzanlar yapıyoruz. Bir üst sırada modeli kurmuş oluyoruz. Şöyle sona da getireyim arkadaşlar. Bir üst sıradan devam edeceğim. Bir zincir çektim. Buradaki kenar boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapalım. Ve 3. Şöyle son kısmı, kenar kısmı da tamamlamış olduk. Burada 4-5 tane zincirle dönüyorum. Buradaki boşluğa batacağım için. Şimdi yine alttaki gibi modelin tam üzerine denk gelmiş olacak. Buraya 6 tane ikili trabzan yapıyorum. İki 4 oldu. Devam ediyorum. 5 ve 6. 6 tane yaptıktan sonra ilmeğimi çıkarıyorum. Baştaki trabzanın üst boşluğuna batarak buradan ilmeğimi alıp boşluğun içerisinden geçirip bir zincirle kilitliyorum. 3 zincir çekip tekrar önümdeki ara boşluğa 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Model bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Çok kolay bir model. Şöyle bu sırayı da ben tamamlayayım arkadaşlar. Daha sonra sizlere daha büyük bir parçada hazırlayıp son halini paylaşayım. Evet arkadaşlar, bu sırayı da bu şekilde tamamladım. Son olarak kenar trabzanı yaptım. Şimdi burada renk değiştireceğiz.
İstediğiniz renkle devam edebilirsiniz. Şöyle modeli biraz daha büyük olarak sizler için hazırladım. Modelimizin son hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim, üst kısımdan çok güzel görünüyor. Şöyle renkler de birbirine oldukça uyumlu oldu. Yumuşacıkta bir dokusu var. Videomun son hali bu şekilde, modelimin son hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki örgü videolarımda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.